Arkadaşlar merhabalar, eğitim serimizin 21. videosundayız. Bu videoda giriş sekmesinden devam ediyor olacağız. Bu videoda bahsedeceğimiz şey bul ve seç seçeneği arkadaşlar. Bul ve seç ne demek? Önce bundan bahsedelim. Bir sayfada, bir kitapta, Excel kitabında ya da bir Excel sayfasında bir değeri ve yüksek büyük verilerden bahsediyorum. Bir değeri bulmak istediğimizde ya da bir değeri, sayfadaki bir değeri başka bir değerle değiştirmek istediğimizde ve bunu belki 1000 veride yapmak istediğimizde bunu tek tek yapmak yerine bul ve seç seçeneğini kullanarak yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Örnek yaparak tabii ki daha net anlayacağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bir verimiz var, onu tanıyalım istiyorum. Arkadaşlar bir şehir isimleri var A'dan Z'ye, tüm şehir isimleri ve aylar 1'den 12'ye kadar isimlendirilecek şekilde ve her bir 3 ay part olarak part 1, 2, 3, 4 olarak isimlendirilmiş ve her 3 ayın bir şehir için her bir 3 ayının sonunda part 1 ya da part 2, part 3, part 4 olarak her 3 ayın toplamı bu partlarda verilmiş durumda ve en sonda da total dediğimiz aslında 4 partın ya da 12 ayın toplamı en sonda verilmiş durumda arkadaşlar. Ve verinin en altına indiğimde CTRL ok tuşuyla en altta da her bir ayın toplamını görüyorum arkadaşlar. Ve her bir partın toplamı da yanında hücrelerde böyle kırmızı bir işaret var arkadaşlar. Bundan daha önce bahsetmemiştik ama şu an bu bul ve seçte bahsedeceğimiz için aslında buraya koydum. İleride detaylı şekilde bahsedeceğiz ama bu kırmızı işaret bu hücreye benim bir not eklediğimi gösteriyor arkadaşlar. Bakın part 1 yazmışım. Part 2'nin sonuna part 2, 3'ün sonuna 3 ve en sona da total olacak şekilde bir not eklemişim arkadaşlar. Ve her bir partta ve toplam sütununda da grafiklerden anlayacağınız üzere bir koşullu biçimlendirme yapılmış şekilde bulunmakta. Ve arkadaşlar her bir part yazan kısımda ve en sonda total yazan kısımda da topla formülüyle işlem yapılmış durumda. Şimdi bu verimizi tanıdığımıza göre aslında bul ve seç seçeneğini daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla hemen bu giriş sekmesindeki editing yani incelediğimiz şu bölüme gelip find and select yani bul ve seçin yanındaki kulakçığa tıklıyorum arkadaşlar. Bana belli başlı yine tabii ki seçenekler sunuyor. Bul, yer değiştir, git, özel git, formüller, notlar, koşullu biçimlendirme, sabitler, data validation yani veri doğrulama dediğimiz belli başlı seçenekler var. Bundan da daha önce bahsetmedik ama burada ne için kullanacağımızı az çok anlıyor olacaksınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Ben normalde dediğim gibi bu çok daha büyük bir veri de olabilirdi. Ama bu veride ben bir yeri, bir şehri direkt bulmak istiyorum. O şehrin olduğu hücreye direkt gitmek istiyorum diyelim arkadaşlar. Bunun için ne yapacağım? Böyle mouse'la tek tek aşağı inmeyeceğim tabii ki. Bunu filtrelemeyle de yapabiliriz. Ama daha yüksek ve karışık bir veride bu daha efektif olacaktır. Dolayısıyla hemen geliyorum Find and Select'e ve Find yani bul seçeneğini seçiyorum. Karşıma böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Bakın ne diyor? Hangi değeri bulmak istiyorsan ona gidebilirsin diyor. Diyelim ki ben Bitlis şehrini bulmak istiyorum. Oraya gitmek istiyorum. Altında da diyor ki nerede aramak istiyorsun? Bu sayfada mı? Bu workbook yazan bu çalışma kitabında mı? Ben bu sayfada aramak istiyorum. Nerede aramak istiyorsun? Satırlarda mı, sütunlarda mı diyor. Ben satırlarda aramak istiyorum. Ve diyor ki neye bakıyorsun? Formüllere mi, değerlere mi, notlara mı, açıklamalara mı? Ben bir değer olarak aradığım için values'u seçiyorum arkadaşlar. Ve altında da bakın find all diyor. Yani tüm değerleri bul diyor. Find All'a tıkladığımda arkadaşlar bakın nereye geldi? Sayfada Bitlis yazan şehir seçili hale geldi ve bana aşağıda da bu workbook'ta diyor, bu çalışma kitabında diyor. 21 isimli sheet'te sayfada B14 hücresinde Bitlis isimli değeri buldum diyor. Bakın buraya direkt geldim. Ben bunu kapatıp burada bir şeye bakmak istiyorsam hızlıca bakıyor, kontrol ediyor olabilirim arkadaşlar. Peki bunu sadece bulmak için mi kullanacağım? Hayır. Geliyorum hemen bu kulakçığa. Replace yani yer değiştir diyorum arkadaşlar. Ben belki Bitlis'in büyük harfle yazılmasını istiyor olabilirim. Ya da yanına tire koymak istiyor olabilirim. Önemlidir yazıyor olmak istiyor olabilirim. Yani birçok şeyle değiştirmek istiyor olabilirim bu değeri ve Bitlis tekrar edip 1000 tane de Bitlis isimli hücre yer alıyor olabilir. Bunları tek tek değiştirmem çok efektif değil. Dolayısıyla ben bu replace yani yer değiştir seçeneğini kullanarak bunu hızlıca yapabilirim. Ne yapabilirim? Mesela ben Bitlis yazıp bu Bitlis yazan değeri önemli olarak yanına
aslında bir not eklemek istiyorum. Mesela bu ilk başta ne diyor? Biraz önce aslında find'da yaptığımız, yani bulda yaptığımız gibi neyi bulmak istiyorsun diyor. Neyle yer değiştirmek istiyorsun diyor. Ben Bitlis'i bulmak istiyorum ama bir sonrakinde Bitlis'in yanına önemli parantez içinde diye yer değiştirip bu şekilde tüm Bitlis hücrelerinde bu sayfadaki yazmasını istiyorum arkadaşlar. Ve fark ettiyseniz bakın yukarıda replace yazıyor ama solda find, yani bul sekmesi var. Bakın oraya tıkladığımda da aslında bir önceki yere gelmiş oluyorum. Aslında aynı pencere, sadece sağında yer değiştir, solunda da bul var. Ve yine aynı seçenekler. Bu sayfada satırlarda bulmak istiyorum ama formül olarak bulmak istiyorum. Ve arkadaşlar diyorum ki öncelikle find all. Yani hepsini önce bir bul diyorum. Bakın geliyor. Tabii ki aynı yerde olduğum için yine Bitlis'e geldi. Farklı bir yerde olsaydım o hücreye gidecekti. Ve diyorum ki replace all. Hepsini bu yazdığım şekilde yer değiştir. Tıklıyorum arkadaşlar. Diyor ki bir tane değer yer değiştirdi. Okey diyorum. Ne oldu? Bitlis'in yanına önemli yazdı arkadaşlar. Ne yapıyorum? Close'a, yani kapalıya basıyorum. Arkadaşlar bu dediğimiz gibi şu an tek bir değer olduğu için burada çok efektif gözükmeyebilir. Ama mesela burada birçok değer olabilirdi Bitlis'ten. Yani sıralı 1000 tane değer olabilirdi. Bunları tek tek değiştirmemiz çok efektif değil ve çok uzun sürecek bir işlemdir. Ve geliyorum arkadaşlar, başka biz ne yapabiliriz? Aslında find ile aynı şekilde go to'yu kullanarak istediğimiz yere gidebiliriz. Nasıl gidebiliriz? Mesela go to'ya basıyorum arkadaşlar. Ben diyelim ki nereye gitmek isteyeyim? Bir tabloya gitmek isteyebilirim, bir hücreye gitmek isteyebilirim, adını değiştirdiğim bir alana gitmek isteyebilirim. Nereye gitmek istediğimi buradan seçebilirsin sen diyor arkadaşlar. Mesela ben diyelim ki B80, B85 hücresinde bir şey olduğunu, bir şehir olduğunu biliyorum ve oraya gitmek istiyorum diyelim. Mesela buraya B85 yazarsam arkadaşlar ve OK'ye basarsam ne olacak? Direkt bakın B85 hücresi de en alttaymış, zaten oraya gidiyor olacak. Ya da ben bunu ad kutusundan isim değiştirip total olarak yazsaydım eğer, oraya total yazıp o hücreye gitmek istiyorum da diye olabilirdim. Yani mouse'la böyle hareketle direkt gitmemizden ziyade direkt bu find ya da go to seçeneğinden gidebiliriz. Peki bu go to seçeneğinden sadece bu şekilde mi yapabiliriz? Bir altında arkadaşlar Go to Special denen bir seçenek var. Bakın oraya tıklıyorum. Bana diyor ki gitmek istediğin seçenekler var burada. Bunlardan birine de gidebilirsin diyor. Mesela notlara gidebilirsin diyor. Sabitlere gidebilirsin. Formüllere gidebilirsin. Boşluklara gidebilirsin. Birçok seçenek var arkadaşlar burada. Şimdi ben eğer şunu öğrenmek istiyor olabilirim mesela. Verimde bir boşluk var mı? Bunu öğrenmek istiyor olabilirim. Blanks bildiğiniz gibi boşluk demek. Blanks'e tıklıyorum arkadaşlar ve diyorum ki bir boşluk varsa ben onu görmek istiyorum. Oraya gitmek istiyorum. OK'ye basıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Verimin tabii tüm sayfayı değerlendirdiği için tablonun dışındaki boşlukları seçti. Şöyle aşağıya iniyorum. Bakın burada bir satırda boşluk varmış arkadaşlar. Ben boşluğun olmasını istemiyor olabilirim. Dolayısıyla bunu aslında buradan giderek bulmuş oldum. Dolayısıyla ben bunu seçip gördükten sonra siliyor olabilirim arkadaşlar. Ve bu gitme ile alakalı ya da bir şeyleri görüntüleme ile alakalı aşağıda bir sürü seçenek var. Yani ben bazı şeyleri de bu Find and Select seçeneğiyle görüntüleyebilirim. Mesela bu veriyi, çalışma sayfasını ben yapmadım diyelim ve ben burada bana bir geldi bu veri diyelim ve ben burada belli başlı değişiklikler yapacağım ama formüller varsa ya da bir sabit varsa o değerleri değiştirmek istemiyorum. Yani formüllerle oynamak istemiyorum, yanlış bir işlem yapmak istemiyorum bu veriye. Peki ben bu verinin içinde formüllerin olduğu hücreleri nasıl görebilirim arkadaşlar? Tabii ki yani bir hücreye geldiğimizde formül kutusunda bu hücrede formül olduğu çıkıyor. Bakın sabite bastığımda da sabit olduğunu görebiliyorum. Ama bu çok büyük veri ise hepsini tek tek böyle hücrelere gidip bakmam yine çok hızlı bir yöntem değil. Dolayısıyla bunu nasıl yapabilirim? Yine bu Find and Select seçeneğinde. Bakın burada formüller diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Buna tıklarsam eğer, bakın ne yaptı? Benim toplama işlemi yaptığım formüllerin olduğu part 1, part 2, part 3, part 4 ve toplam seçeneklerini, yani total seçeneklerin hepsini seçti ve en aşağıdaki satırda seçti. Yani bana bu hücrelerde formül olduğunu sen direkt bakıp buradan hepsini aynı anda görebilirsin diyor arkadaşlar. Bu yine dediğimiz gibi çok efektif bir özellik. Aynı şekilde ben sadece formüllerimi görüntüleyebilirim. Hayır arkadaşlar, notları da görüntüleyebilirim. En aşağıda notlarımız vardı biliyorsunuz. Bakın Notes'a bastığımda hemen en aşağıya indirdi sayfayı ve bakın notların olduğu, bu kırmızı işaretin olduğu seçenekleri, hücreleri seçerek bana dedi ki bu hücrelerde de
notlarım var. Bunları görüntüleyebilirsin dedi. Ve arkadaşlar ben aynı şeyi başka nereden yapabilirim? Conditional formatting, yani koşullu biçimlendirme hangi hücrelerde var? Yine buradan görüntüleyebilirim. Bakın tıklıyorum. Direkt bana ne yaptı? Koşullu biçimlendirmenin olduğu part sütunlarını ve toplam sütununu seçerek gösterdi arkadaşlar. Yine aynı şeyi aslında birçok şey için yapabilirim. Mesela constants, yani sabit değerler, yani formül olmayan sabit sayı ya da metin olan değerleri görmek isteyebilirim. Yani formüllerin tam tersi gibi de düşünebilirsiniz aslında. Formül olmayan hücreler hangileri? Buna bakmak istiyorum da diyebilirim. Dolayısıyla constants'a tıklıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Bana part 1, 2, 3, 4 ve toplam haricindeki tüm veriyi seçti. Bakın bunlar seçili değil. Şu ayların olduğu altındaki sabit veriler seçili. En aşağıdaki yine formülün olduğu bu satır seçili değil arkadaşlar. Aynı şekilde sabitleri de buradan görüntülüyor olabilirim. Ve geliyorum. En aşağıda veri doğrulama var demiştik. Böyle bir seçeneğimiz var. Bunu ileride görüyor olacağız. Ama şimdilik sadece söyleyelim. Veri doğrulamanın olduğu yerde bu Find and Select kısmından görüyor olabiliriz arkadaşlar. Ve en altında da Selection Pane diye bir seçenek var arkadaşlar. Bu ne demek? Bakın tıklıyorum. Veri olarak aslında açıklama yazdığım ya da bir not yazdığım hücrelerin isimlerini değil ama o notların sayı numarasını gösteriyor. Ve altında da Show All, yani hepsini göster ya da Hide All, hepsini gizle diye bir seçenek var. Bakın bazılarının yanında göz işareti var, bazılarında yok arkadaşlar. Bakın Show All dersem ne olacak? Hepsinde göz işareti çıkacak ve en aşağı gidersem de bakın ne yapıyorum? Bu açıklamaların olduğu pencerelerin gözüktüğünü görüyorum arkadaşlar. Bakın sağa gidiyorum. Hepsini açmış durumda. Eğer ben hide all dersem de tüm hepsini gizleyecektir arkadaşlar. Bu ne işimize yarıyor? Normalde bu açıklamalar ya da notlar bir hücrenin üzerine mouse'la gelip beklediğimde gözükür. Ve ben bu açıklamanın sürekli olarak açık görünüyor olmasını isteyebilirim arkadaşlar. Ya da bir alanda, bir sheet'te, sayfada tüm açıklamaları hep beraber görüp okumak istiyor olabilirim. Bunlar ayrıntılar olabilir, işte formül olabilir, neyse artık hazırladığım data, veri. Bunda hepsini görmek istiyor olabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla bu yine çok efektif bir özellik. Ya da mesela ben sadece comment, yani 11. olanı sadece hep açık olmasını görmek istiyor olabilirim. Yani diğerleri şu an kapalı dursun ama ben sadece bunun sürekli açık olmasını istiyorum. Bu veriyi ben eğer hazırladıysam ve başka birine gönderdiysem gönderdiğim kişi bunu direkt açık olarak görsün, diğerlerine kendi gidip baksın da diyor olabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla yine çok önemli bir özellik. Ben şimdi show all diyorum. Hepsinin açık olmasını istiyorum diyelim. Ve kapatıyorum pencereyi arkadaşlar. Dolayısıyla Find and Select ile ilgili aslında anlatabileceklerim bu kadar. Dediğimiz gibi çok farklı şekillerde kullanılabilir ve çok işimize yarayacak bir konu arkadaşlar. Her zaman da kullanacağımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla şimdilik teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyelim.